Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hep birlikte minik Noel babalardan yapacağız. Bunları anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Yeni yılda sevdiklerinizle küçük birer hediye, hatıra olarak da yapabilirsiniz. Şimdi Noel babanın yapım aşamasına başlayabiliriz. Önce yüz kısmından başlayacağız. Ten rengi ipimizle sihirli halkamızı yapıyoruz. İçerisine 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi dolayıp çakma trabzan yapıyoruz. 6 tane bu şekilde trabzanımızı yapalım. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane çakma trabzanımızı yaptıktan sonra birleştirmeyi yapmıyoruz. Yüz kısmında önce oval şeklinde gideceğiz. Yani o yüzden hiçbir şekilde ilmeğimizi normal trabzan sihirli halkada nasıl birleştiriyorsak bunu da birleştirmiyoruz. Bir zincir çekip modelimizi çeviriyoruz. İpimizi doluyoruz ve her boşluğa ikişer tane çakma trabzanımızı yapıyoruz. On iki tane çakma trabzanımız olmuş olacak. Bu şekilde 12 tane çakma trabzanımızı yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Bir tek bir çift yapacağız şimdi. Hemen ilk boşluğa bir tekimizi yapıyoruz. Yanına 2 çift. Yan ilmeğe tek. Ve buraya çift. Ve bu şekilde yüz kısmı için işlemimizi yapmış ve bitirmiş oluyoruz. Hemen ipimizi kesip beyaz ipimize geçiş yapalım. Beyaz ipimizle beyaz kısımları yapmaya başlıyoruz. Hemen ilk ilmeğe batıp önce beyaz ipimizle bir zincir çekiyoruz. İlk ilmeğimizin tepesine batıp beyaz ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve ipimizi uzatıp aynı boşluğun içerisine ipimizi dolayıp bir trabzan ama kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp aynı boşluğa bir kere daha, bu şekilde bir trabzan daha ve bir kere daha dolayıp ipimizi bırakmadan bir trabzan daha yapıyoruz. Bu şekilde 4 tane ipimiz olduğunda bütün iplerimizi bir alıp bir zincir çekiyoruz. Ve hemen yanındaki boşluğa bu şekilde şöyle sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi genişletip hemen yanındaki boşluğa aynı şekilde bir trabzan ama kapatmıyoruz. Sadece bir kere geçiriyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp aynı boşluğa yine sadece 2 kere, yani 2 ipin içerisinden geçirip trabzanımızı ve bir kere daha aynı işlemi yapıp
4 ipimizi bir alıp kapatıyoruz ve hemen yanına sık iğne. Tekrar ipimizi uzatıp hemen bu boşluğa aynı şekilde bir trabzanımızı kapatmadan ikisinin içinden geçiriyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Aynı boşluğa tekrar yarım trabzan ve aynı boşluğa bir trabzan daha. 4 ilmeğimizi bir alıp bu şekilde hemen yanına bir sık iğne. Bu şekilde bütün yüzün etrafını böyle tomurcuklarla tamamlayalım. Sıramızda hepsini tamamladığımızda, yani bütün yüzünü döndüğümüzde 14 tane popcornumuz oluyor. Şimdi yapacağımız işlem şu. Hani şu popcornları yaptığımız yerin hemen şu boşluğuna sık iğne yapıyoruz. Daha sonra tepesine, zincir çektiğimiz tepesi var ya, hemen o tepeye de bir sık iğne yapıyoruz. Yanındaki şu boşluğa bir sık iğne. Yine hemen yanındaki popcornun yanına bir sık iğne. Zincir tepesine, tepede yaptığımız zincire bir sık iğne. Boşluğa, yanındaki boşluklar ve zincir yaptığımız tepelerine sık iğne yaparak bu şekilde etrafını dönelim. Bu şekilde yandaki boşluklar ve zincir tepesine sık iğnemizi yapalım. Tekrar yeni sırada videomuza devam edelim. Bu şekilde bütün etrafını sık iğnelerle dolanarak sıra sonuna geldik. Şimdi yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bir sık iğne daha yapıyoruz. Yine hemen yanındaki sık iğneye bir sık iğne daha. Şimdi bu iki tane popcornumuzun arasındaki bu iki sık iğneden yeni bir popcorn yapmaya başlıyoruz. İkinci sıramız yani. İpimizi uzatıyoruz. İpimizi de bir kere de doladıktığımızda ve boşluğun içerisine bir ipimizi doladık. 2 ve 3. 3 kere doladıktan sonra ipimizi 4 ilmeğimizi bir aldık. Bir zincir çektik ve hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne yapıyoruz. İlk sırada bir tane sık iğne yapıyorduk ya burada. İkinci sıramızda yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar ipimizi uzattık. Hemen yanındaki boşluğa ipimizi tamamen geçirmeden yarım bir trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimizi dolayıp bir yarım trabzan daha ve ipimizi dolayıp bir yarım trabzan daha. 4 ilmeğimizi de bir alıp zincirimizi çekip hemen yanındaki boşluğa birinci sık iğnemizi ve diğer yanına bir sık iğne daha. Yine ipimizi uzatıp boşluğun içerisine bu sırada bu şekilde popcornlarımızı yapacağız. Bu şekilde bütün sıramızı, popcornlarımızı yapalım ve 3. sıramıza geçelim. İkinci sıramızdaki popcornlarımızı da bu şekilde yaptık. Yine ikinci sıramızda toplam 14 tane popcornumuz oldu. Ve bu sıramızda da bu sıranın bitişiminde de ilk sıranın bitişimindeki yaptığımız sık iğnelerimizi yapacağız. Yine aynı şekilde popcornumuzun yanındaki ilk boşluğa bir sık iğne, tepesine bir sık iğne, hemen yanındakine boşluğa bir sık iğne ve bir tane daha sık iğne yapmıştık ya biz bu sıramızda. Oraya da bir sık iğne daha yapıyoruz. Diğer popcornumuzun yanındaki boşluğa bir sık iğne, zincir yaptığımız tepesine bir sık iğne,
popcornumuzun yanındaki boşluğa bir sık iğne ve yapmış olduğumuz diğer bir fazla sık iğnenin tepesine de batıp aynı şekilde bütün sıramızı böyle sık iğnelerle tamamlayalım. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Son sıramızda sıramızın hemen ilk sık iğneye popcorn yaparak başlıyoruz. 1 2 ve 3. 4 ilmeğimizi bir alıyoruz, bir zincir çekiyoruz ve ilk boşluğa hemen sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sıramızda da yine hemen yanındaki boşluğa da bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi tekrar ipimizi uzatıyoruz. Yarım trabzanımızı yapıp popcornumuza devam ediyoruz. Popcornlarımızı bu şekilde yapmaya devam edelim. Ve sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Bu şekilde son sıramızı da tamamladık. Toplam son sıramızda 19 tane popcornumuz oldu. Şimdi ön kısmı, yüzün ön kısmını tamamen bitiriyoruz. Yine aynı şekilde sık iğne yaparak bitireceğiz. Bütün etrafını. Bunu yapmamızın sebebi de kafanın arka kısmını yaptığımızda birleştirirken popcornlarla eşit olması için sık iğne geçeceğiz. Ve son sırada bir ve ikinci sırada yaptığımız gibi zincirin tepesine batıyorduk ya, son sıramızda batmıyoruz. Hemen yanındaki popcornun boşluğa batıyoruz. Aradaki sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne. Popcornun yanına batıyoruz. Sağına ve soluna batıyoruz. Tepesine batmıyoruz bu sırada. Sık iğne yaparken sadece popcornun yanlarına batıyoruz. Sağına, solundaki boşluğa birer tane, aradaki sık iğneye bir sık iğne, yine sağındaki boşluğa, solundaki boşluğa bir sık iğne şeklinde yüzümüzü artık tamamen bitireceğiz ve bunu yaptıktan sonra toplam 56 tane sık iğne yapmış olacağız. Şimdi biz de sık iğnelerimizi bitirelim ve kafamızın arka kısmının yapımına başlayalım. Yüzün arka kısmını yaparken sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Ve birleştiriyoruz ipimizi bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Her boşluğa ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Toplam 12 tane sık iğnemiz olacak. ...12 tane sık iğne yaptık ikinci sıramızda ve ilmeğimizi birleştirdik. Şimdi bir zincir çekiyoruz.
Hemen zincirin dibine bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındaki boşluğa 2 tane aynı boşluğa sık iğne yapıyoruz. Yani bu sıramızda bir tek ve bir çift yaparak arttırma işlemi yapıyoruz. Ve ilmeğimizi ilk zincirimizle birleştiriyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz. Hemen ilk sık iğnemizi zincirimizin dibine bir tane, yanına bir tane ve yanındaki boşluğa 2 tane. Bu sefer de 2 tek bir çift yapıyoruz. Ve ilk zincirimizle sıramızı bitiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine hemen ilk boşluğumuza bir tek, yanına bir tek ve yanına bir tek. Bu sefer de 3 tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir tek, bir tek ve üçüncüye çift. Pardon, 3 çift yapıp dördüncüye çift batıyoruz. 3 tek bir çift yapıyoruz. Bu işlemi toplam 7 tek bir çifte kadar arttırıyoruz. Toplam 54 tane sık iğnemiz olacak. Biz de arttırmalarımıza devam edelim. 7 tek bir çift sıramızı da yaptıktan sonra son işlemimize geçelim. 7 tek bir çift olana kadar sıramızı arttırdık. Yani yaptığımız işlem şu: sihirli halkamızın içerisine 6 tane sık iğne yaptık. 2'şer tane arttırma işlemi yaptık. Sonra bir tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift, 4 tek bir çift, 5 tek bir çift, 6 tek bir çift, 7 tek bir çift. Şimdi 2 sıra boyunca hiçbir arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan toplamda 54 tane sık iğnemiz oluyor. 7 tek bir çift yaptıktan sonra her boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz. 2 sıra ördükten sonra bu şekilde artık kafanın arka kısmını da bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde birinci sıramızı bitirip bir sıra daha ördükten sonra artık işlemimiz bitmiş olacak ve şapka kısmının yapımına geçebiliriz. Şapka kısmına başlarken 50 tane zincir çekiyoruz. ...50 tane zincirimizi çektik. Şimdi zincirimizin uç kısmıyla
şöyle düz şekilde birleştiriyoruz. Bir, iki zincir çekiyoruz. Şimdi her zincir başına ikili trabzan yapacağız. Toplamda sıra sonunda 50 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Zincirimiz birinci trabzanımız sayılıyor. İkinci boşluğa bir trabzan, 3'e bir trabzan. Bu şekilde her zincire birer birer ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 50 tane trabzanımızı yapalım. İkinci sıramıza geçelim. Sıra sonuna kadar 50 tane trabzanımızı yaptık ve sıramızı bu şekilde kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. İkinci sıramızda da arttırma veya eksiltme işlemi yapmadan yine 50 tane trabzanımızı yapmaya devam edeceğiz. Yani her boşluğa birer tane ikili trabzan yapacağız. Zincirimizle beraber 3 tane oldu şu an. Bu şekilde 50 tane trabzanımızı bu sıramızda da yapalım. 3. sırada eksiltme işlemine başlayalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıramızda da 50 tane trabzanımızı yaptık ve yine zincirimizin boşluğuna batıp sıramızı kapatıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Zincirimizle beraber bu sıramızda 9 tane örüp bir tane kesme işlemi yapacağız. Şimdi zincirimiz 1, boşluğumuza ikinci trabzan, 9 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bir kesme işlemi yapıyoruz. İpimizi doladıktığımızda trabzanımızı yarım trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimizi tığa dolayıp boşluğa batıp yarım bir trabzan daha yapıp 3 tane ilmeğimizi bir alıp kesiyoruz. Şimdi yine 9 tane trabzan yapalım. 9 tane trabzanımızı yaptık. Yine bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Dokuz tane tekrar örüyoruz. Dokuz tane trabzanımızı yaptık. Bir kesme işlemimiz daha yapıyoruz. İpimizi tığımızı doladık. Yarım trabzan yaptık. Tekrar ip dolayıp boşluğa batıp bir yarım trabzan daha ve 3 ilmeği bir aldık. 9 trabzanımızı yine yapıyoruz.
9 tane ördüm. Kesme işlemi yapıyorum bir tane daha. Kalan ilmeklerimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Buradan 4 tanesini trabzan yapıyoruz. Dört tane trabzan yaptık ve son 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Kesme işlemi yaparken sonda eğer kestiğimiz sayıdan az kalırsa son ikisi dışındakileri trabzan yapıp son 2 ilmeğimizi kesiyoruz ve bu şekilde 3. sıramızda 9 tek bir çift yaparak ilk kesme işlemimizi yaptık. Şimdi ikinci sıramıza, yani ikinci kesme işlemimize geçiyoruz. Bu sıramızda kesme işlemimizi ilk zincirimizle beraber 8 tane trabzan yapıyoruz yine. Sekiz tane trabzanımızı yaptık ve şimdi 8 trabzanımızı yaptıktan sonra bir kesme işlemi daha yapıyoruz. Tekrar 8 tane kesme işlemi yaptık. Bir kesme işlemi yaptıktan sonra 8 trabzanımızı yapıyoruz. Ve 8 tane yaptıktan sonra kesme işlemi. Sıra sonuna kadar böyle 8 tane örüp bir tane keselim. 8 ör bir kes yapalım ve sıra sonuna gelelim. Sonuna doğru gelirken son 5 ilmeğimiz kalıyor. Kesme işlemi yaptıktan sonra burada da 3 tanesini trabzan, normal trabzan yapıp dördüncü ve beşinciyi kesiyoruz. Ve ilk zincirin boşluğuna batıp sıramızı kapatıyoruz. 2 zincir çekip 2 sıra hiç arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan 40 tane ilmeğimiz kalmış oluyor. 2 sıra o 40 ilmeğimizi trabzan yaparak örüyoruz. 2 sıra 40 tane ilmeğimizi trabzan yaparak ördük. Şimdi yine eksiltme işlemi yapacağız. Zincirimizle beraber bu sıramızda 6 tane örüp bir tane keseceğiz. 2 3 4 6 ve bir tane kesiyoruz. Yine 6 tane örüyoruz. Altı tane trabzan yaptık. Yine bir tane kesiyoruz. Bu sıramızda bu şekilde 6 tane örüp bir tane keserek sıra sonuna gelelim. Sıramızın sonuna gelip yeni sıramızda yine 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer de 5 tek bir çift yapıyoruz. Zincirle beraber 1 2 3 4 5 ördük. Bir kesiyoruz. Yine 5 tane örüyoruz. Beş tane ördük. Bir tane kesiyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Kesme işlemimizden sonra sıramızı tamamlayıp
2 tane zincir çekiyoruz ve bu sıramızda her trabzana birer tane batıp arttırma ve eksiltme işlemi yapmadan sadece her boşluğa birer tane trabzan yapıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra eksiltme işlemimizde yine devam edeceğiz. Her boşluğa birer tane trabzan yapıp sıramızı bitirelim ve eksiltmemize devam edelim. Bir sıra ördükten sonra şimdi 4 tane örüp bir tane keseceğiz. Dört tane örüp bir tane keseceğiz bu sıramızda. Sıramızı da 4 örüp bir kesiyoruz. Daha sonra sıramız bittikten sonra üst sırada 3 örüp bir kesiyoruz. Bir üst sırada 2 örüp bir kesiyoruz. Biz de 2 örüp bir keselim. Şapkamızı bu şekilde ilerletelim ve videomuza devam edelim. 2 örüp bir kestikten sonra sıramızı ilerlettik. 4 ördük, 1 kestik, 3 ördük, 1 kestik, 2 ördük, 1 kestik. Şimdi 3 sıra eksiltme işlemi yapmadan sadece boşluklara trabzan yapacağız. 3 sıra eksiltmeden bu şekilde her boşluğa birer tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonu ilk sıramız olacak. Daha sonra ikinci ve üçüncü sırayı da örelim ve artık şapkanın bitiş işlemine geçebiliriz. 3 sıra bu şekilde eksiltme işlemi yapmadan ilmeklerimizi, trabzanlarımızı yaptık. Şimdi şapkamızı kapatıyoruz. Kapatırken de şöyle bir işlem yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. İlmeklerin arasından tığımızla ipimizi geçirip ilmeğimizi kapamadan bu şekilde alıyoruz. Daha sonra yine ipimizi doluyoruz. Yine yanındaki trabzanın arasından geçirip sadece 2 ilmek arasından yarım trabzanla geçirip bütün ilmekleri bu şekilde bir alacağız. Ve bütün ilmekleri bir alıyoruz. Bir zincir çekip artık şapkamızın işlemi bu şekilde bitti. İpimizi kesiyoruz. Ve bu şekilde ipimizi içeri koyduktan sonra sıradaki işlemimize geçiyoruz. Şimdi şapkamızın pompon kısmını ve baş kısmını yapacağız. Bunu da önce pompon kısmından başlayalım. Bu şekilde ipimizi geçiriyoruz. Bir zincir çekip bir doluyoruz ve rastgele uç kısımda şöyle tek de çekiyoruz 3 ilmeğimizi. Bir doluyoruz. Yine rastgele bir yere batıyoruz. İpimizi çıkardığımızda 3 ilmeğimizi bir alıyoruz. Bu şekilde şapkamızın pompon kısmını yapıyoruz.
Bu şekilde pompon kısmı için yeterli. Bir de zincir çekelim ve ipimizi keselim. Ve şapkamızın pompon kısmını da yapmış olduk. Şimdi alnındaki kısmı yapacağız. Onun için de yine ipimizi alalım. Ve bir zincir çekelim. Burada her boşluğa tekte çektiğimiz çakma trabzanımızı yapacağız. Önce iki tane zincir çekiyoruz ve ipimizi dolayıp hemen yanındaki boşluğa batıyoruz ve tekte çekiyoruz. Çakma trabzanımızı yapıyoruz. Yani yine ipimizi doluyoruz. Her boşluğa birer tane çakma trabzan yapıyoruz. Bu şekilde her boşluğa birer tane çakma trabzanımızı yapalım ve artık bütün parçaları birleştirmeye başlayabiliriz. Şapkamız bu şekilde, sıramızı tamamladık ve bitti. Şimdi parçaları birleştirmeye başlayacağız. Önce yüz kısmımızı başlıyoruz. Burnumuzu yapım aşamasını gösterelim. Sihirli halkamızın içerisine bir zincir çekiyoruz ve 6 tane sık iğne yapıyoruz önce. Altı tane sık iğnemizi yaptık. Sihirli halkamızda ve ilk zincirin tepesine battık. Sıramızı kapadık. Bir zincir çekip her boşluğa birer tane sık iğne yapıyoruz. Yani yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Burun yapım aşaması sadece bu kadar. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne ve onu sadece bir sıra daha 6 tane geçiyorsunuz. Bu şekilde kapatıyoruz. Bir zincir çekip artık burun kısmını da yaptığımıza göre şimdi yüz kısmında birleştirme yapacağız. İpimizi iğnemize geçiriyoruz. Şimdi yüz kısmında burnumuzu şöyle ortalıyoruz ve bunu birleştiriyoruz. Ve burun kısmını da bu şekilde birleştirdik. İpimizi keselim. Göz kısmını yaparken isterseniz siyah küçük boncuklardan kullanabilirsiniz. Elinizde eğer siyah boncuk yoksa ben size siyah iple yapımını göstereceğim. Şimdi göz kısmının yapımına geçelim. Göz kısmını yaparken önce ipimize bir tane düğüm atacağız.
Daha sonra aynı düğümün oraya bir tane daha düğüm atıyoruz. Bu şekilde bir tomurcuk elde ediyoruz ve hemen burnumuzun yan kısmından ipimizi geçiriyoruz. Daha sonra iğneden bu tarafı çıkarıp diğer ipimizi geçiriyoruz. Ve aynı şekilde yine ipimizi arkaya geçiriyoruz. Evet, bu şekilde ilk gözümüzü yaptık. Şimdi buraya da aynı şekilde tomurcuk yapıp diğer gözümüzü yapalım. Göz kısmını bu şekilde iplerle yaptıktan sonra bıyığını yapalım. Bıyığı da ipimizi şöyle biraz uzun şekilde dolayacağız. Daha sonra çünkü istediğimiz boyutta kesebiliriz. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şöyle hemen şuradan kesiyoruz. Ve bunu bıyığımız olarak kullanacağız. İpimizde beyaz bir iğneye beyaz ipimizi geçirdik. Hemen burnun dibinden bir sıra şöyle geçirdik iğnemizi ve bıyığı şöyle ortalayıp şöyle ortaladık ve hemen üstünden geçirip altta en dibinden ipimizi çekiyoruz. Bu şekilde. Ve bunu arkada sabitleyip şöyle şurasını çekerken karıştırdık. Hemen düzeltelim. Ve şöyle ipimizi bağlıyoruz. Göz kısmında da aynı şekilde iplerimizi bağlıyoruz. Gevşemesin diye. Ve bu şekilde bıyığı yapmış olduk. Şimdi ağız kısmını yapacağız. Kırmızı ipimizi iğnemize geçirdikten sonra ağız kısmını da şu şekilde geçirip yapıyoruz. Ve arkadan yine ipimizi sabitleyeceğiz. Ve kesiyoruz. Bu şekilde artık yüz kısmını da yaptık ve artık birleştirme aşamasına geçebiliriz. Kafa kısmını birleştirirken ipimizi uzun bırakmıştık arkasını yaparken. Şimdi bunu iğnemize geçiriyoruz. Ve şuradan şöyle hemen ipimizi ilmeklerimizden geçirmeye başlıyoruz. Karşılıklı şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde kafa kısmını da etrafını geçelim. Sadece şurada küçük bir pay açık bırakalım. Elyaf dolduracağız. Ondan sonra kapatacağız o kısmı da. Şimdi bu şekilde etrafını dikelim. Elyafımızı da koyduktan sonra tamamen kapatıyoruz.
şekilde artık tamamen kapandı. Ve birleştirme işlemimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi şapkamızı takacağız. Daha sonra da bıyıkları düzelttiğimizde artık tamamen bitmiş olacak. Şapkamızı da şu şekilde geçiriyoruz. Ve bu şekilde taktık. Bu şekilde taktık. Daha sonra da şapkamızı şöyle çevireceğiz. Ve şapkamızı kırmızı ipimizle şöyle etrafından dikeceğiz. Etrafından dikelim. Bıyık kısmının düzeltimine geçelim. Şapkamızı da bu şekilde birleştirdik. Şimdi bıyık kısmında şöyle kısaltıyoruz. Bıyıkları ve bunları tek tek şöyle ayırıyoruz tığımızla. Bu şekilde artık tamamen işlemlerimiz bitmiş oluyor. Hepsini ayıralım ve videomuzun sonuna gelelim. Son işlemimizi de yaptıktan sonra artık tamamen Noel Baba bitmiş oldu. Model anlatımımız bu şekilde. Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Sayfamıza abone olmayı ve bize görüş ve önerilerinizi yorumlarda bulunmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.